Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ne yapıyorsun lan deli? Neyse, nerede kaldık? Bugünkü konumuz yine arabalarla ilgili. Nedir diye soracaksınız. İşte bu arkamdaki. ...2019 model Jetta. Ama şu an herhangi bir Volkswagen bayisine gittiğiniz zaman da az çok yine aynı arabayı alacaksınız. Aynı kasa tipindeki arabayı alacaksınız. Sadece 2022 modeli biraz facelift adı altında. Birkaç tane değişik şeyleri var. Örneğin ızgarası. Bu araba Amerikan Jetta. Niye Amerikan Jetta diyorum? Çünkü bu araba Türkiye pazarında yok. Avrupa pazarında da yok. Sadece Amerika'da, bir de Kanada'da. Yani bu arabayı Kanada ve Amerika haricinde göremeyeceksiniz. Passat'ı nasıl bitirdilerse Jetta'yı da bitirdiler ne yazık ki. Scirocco'yu zaten bitirdiler. EOS vardı. Zaten EOS'u hiç arabadan saymadılar. Bizim hep bu canımıza, bağrımıza bastığımız kaplumbağa Beetle da bitirdiler zaten. Amerika geldiği zaman B sınıf arabalar yok. C Compact serisinden başlıyor. Bu gördüğünüz Jetta'da C Compact diye geçiyor. C Compact Sedan diye geçiyor. Jetta'sı var, Passat'ı var, Arteon'u var, Tiguan var. Touareg'den büyük olan Atlas var. Bir de Atlas'ın biraz alçaltılmış versiyonu Atlas Sport var. Amerikalıların büyük araba sevmelerine rağmen ve hala Passat olmasına rağmen Jetta da var. Satışa devam ediyor. Hem de 2022 model adı altında. Bu araba Amerika Birleşik Devletleri'nde en ucuz arabalar listesinde. Fiyatına daha sonra geleceğim. Ama gelin arabayı inceleyelim önce. Ön tarafına bakıldığında Volkswagen Passat havası var zaten. Ama bir düzensizlik var tabii, içime sinmeyen ızgarası. Arabaya şöyle önden bakıldığı zaman arabanın kendi rengi olan griden çok siyah ve krom parçaları görüyorum. Bu 2022 model ile bazı şeyleri değiştirdiler. Şurada 4 tane krom parça var. Bunların 2 tanesini birleştirdiler. Yaklaştırdılar birbirlerine. Şu alttaki krom parçayı da biraz kalınlaştırdılar. O kadar. Şurası bir daha siyah. En azından bir bütünlük yapmışlar. Ama tabii Jetta GLI modelinde farklı görünüyor burası. Gerçekten ön ızgaraya baktığınız zaman muazzam büyük. Diğer Volkswagen modellerini karşılaştırdığınız zaman farkı anlayacaksınız. Bu pakette ne hikmetse sis farı yok. Bu bir de SEL modeli. Amerika'daki arabalar genelde S, SE, SEL adı altında satılıyor. Bu hatta bu arabaya bakıyoruz. SEL. Yani SEL en dolu paketlerden. Şuraya bakalım. Sadece iç kenar hariç farı çevreleyen bir gündüz farı var. Gördüğünüz gibi LED. Burada LED mercek projeksiyon farı var. Kısalarda, uzunlarda aynı ampul üzerinden yanıyor. Burada da sinyalimiz var. Sinyali böyle buraya kocaman koymaları tabii biraz tuhafıma geliyor benim niyeyse. Bari uzunları koysanız oraya, değil mi? Farları gerçekten güzel yanıyor. Hatta farlar yandığı zaman burada 8 tane 10 tane nokta oluşuyor. Çok yakışıklı görünüyor. Buraya bakıyoruz, tabii olmazsa olmaz Amerikan arabası side marker'ı var. Sanırım burada bir tane yanıyordu diye hatırlıyorum ama birazdan bakarız zaten. Yine burada plakalığı var. Myrtle Beach'teki East Coast'tan alınma bir araba. Çekidemir bölümü var. Onun haricinde ne dedik? Bu krom parçası büyük mü? Büyük. Bir Volkswagen logosu var bu şekilde. Tabii kabartma değil. Evet, arabanın bir yan tarafına geçelim. Şimdi yan tarafında bizi neler karşılıyor? Evet, bakalım. Continental lastikleri ben değiştirmiştim. Lastikler 205'e 60R16, yani 16 inçlik jantları bulunuyor arabanın üstünde. Gördüğünüz gibi krom detaylar ve SEL, yani arabanın en üst paketi olduğunu gösteriyor. En üst paketinin bir üstü daha var aslında. SEL Premium'da birkaç tane özellikleri var farklı olarak. Ama bu araba birebir aynı. Yanına geldiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi bir dokunmatik oyuk var. Bu dokunmatiğe bastığınız zaman araba kilitleniyor. Ve kapıyı açmak istediğiniz zaman ise sadece bu şekilde, tabii neden? Anahtar yanınızda olduğu sürece ve elinizi de arkaya koyduğunuz zaman hop açılıyor. Ve kapıyı bu şekilde açabiliyorsunuz. Ve tabii söylemek istediğim diğer şey ise şuradaki yandaki kapak. Bunu sonradan fark ettim. Hatta açmayı deneyelim. Evet.
Gördüğünüz gibi fiziksel anahtar bölümü de burada mevcut. Nasıl takacağız lan? Evet, gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Biraz takmakta zorlandım yalnız. Karartılmış camlar mevcut. Bir krom parçası mevcut. Arabanın arkasına geçtik. Bakın bakalım kimden kopya çekmişler. 2016 A4. Evet, A4. Aslında Superb'e benzetenler de var. Skoda Superb. Bayağı A4'ün arkasını almışlar diyelim. Aşağıda krom var ama tabi sahte egzoz yok. Premium paketinde var. R-Line paketinde var. Aslında R-Line paketinde bazı şeyler gerçekten değişik bu arabada. Şimdi R-Line deyince akan su vardır değil mi? Değil. R-Line'de birkaç tane farklılık var. Geri görüş kamerası var. Tabi tam merkezde değil. Geri görüş kamerası burada. Burada ne var derseniz. Bagaj açma. Bir de içeriye bakıyoruz. Halı kaplama. Ve bagajı gerçekten büyük. Tam 400 litre hacimli bir bagaja sahip. Hemen halının altında bizi neler karşılıyor diye bakarsak. Tam boyutlu yedek lastik, subwooferlı plastik kapağı, klikosu var ve diğer aletleri burada mevcut. Güzel. Ne yazık ki elle kapatıyoruz. Açarken anahtarla açılıyor. Burada tuş var. Tuşla açabiliyorsunuz. Diğer Volkswagen modellerindeki gibi ne yazık ki basmalı, açmalı değil. Geri görünüş kamerası bile bazen biliyorsunuzdur. Logonun altından çıkıyor. Side markerını görüyorsunuz. Tabii bir de burada ampul olması lazım. Onu şimdi birazdan arabayı çalıştırınca göreceğiz zaten. Evet, buraya gelelim. Bir de motora bakalım. Kapıyı açtık. Kapıyı açtıktan sonra standart. Tabii ki kapı kapalı olduğu sürece siz bu kaputa ulaşamıyorsunuz. Kapı engelliyor açılmasını. Kapıyı açtıktan sonra açabiliyorsunuz. Gereksiz kazaların önüne geçilmeye çalışılmış. Evet, tam şurada açtık. Hop. Bizi ne karşılıyor? Motor ve direkt motor. Üstünde bir kapağı yok. Şunu aldık. Ama şöyle bir sistem yok. Mecbur bu demiri kullanıyoruz. Motor kapağı ya da herhangi bir kavur olmayan direkt alüminyum kaplamalı bir motor bloğu var karşımızda. Evet, motorundan bahsedeyim. 1.4 turbo benzinli 4 silindirli bir motor. Tanıdık gelmiştir. TCI ve 8 ileri otomatik şanzımanlı. Tam otomatik. Yani Volkswagen deyince aklınıza ne gelir normalde? DSG değil mi? Çift kuru kavramalı vites. Ama değil. Bu araba 8 ileri tam otomatik şanzıman vitesi. Tork konvertörlü. Yani günümüzde en çok kullanılan tam otomatik şanzımanla birlikte geliyor bu araba. Bu vites tipini nerede görebilirsiniz başka? Volkswagen Amarok'larda, Türkiye'deki bulunan Volkswagen Amarok'larda görebilirsiniz. 250 Nm torka sahip diğer Amerika arabalarına göre ortalamanın bir tık üstü güçlü arabalardan, evet. Şanzımanına gelelim. Volkswagen'leri DSG şanzıman olarak tanıyorsunuz normalde. Hatta Volkswagen grubu arabaların hepsi DSG sayılır. Buna Audi de dahil, Skoda, Seat, Volkswagen, hatta Porsche'larda da vardı. Audi'deki adı hatta S-Tronic. Ama bu 8 ileri tam otomatik şanzıman ve tork konvertörlü. Yani DSG hazını alabiliyorsunuz ama tam otomatik. Günümüz arabalarında popülerleşen bir vites, bir şanzıman türü. Avantajı ne diye bakarsanız, işçiliğin pahalı olduğu Amerika şartlarında nihayet şanzıman sıkıntısız bir araba. Arkaya geçtik. Evet, arabanın arkası gerçekten rahat. Arabanın arkası gerçekten çok büyümüş. Eski model Jetta arasında tam tamına 4 santimlik bir farkı var. Şimdi yanlara bakıyoruz. Sert plastikler. Sadece bir krom detayı var burada. Onun haricinde her yer sert. Tek sert olmayan kısım ise şu yan kol dayama bölümü. Bir ufak tizi var. Burada bir hoparlörü var. Evet. Koltukları rahat. Koltuklar suni deri. Burada bir kol dayamamız var. Bu şekilde açılıyor. Herhangi bir şekilde bagaja erişim yok buradan ama kol dayamanın olması güzel. Hatta içi böyle biraz malzeme. Kauçuk. Güzel. Şaft tüneli var. Bayağı bir şaft tüneli. Büyük. Sanırsınız ki bu araba 4 çeker ama değil. Kapı içlerinde suyunuzu koyacak bir küçük pet şişelerini koyabilirsiniz ama çok da büyük bir şey beklemeyin. Şu ön tarafta ne yazık ki havalandırma ızgaraları yok. Bir Japon klasiği olan nedense sürücü tarafında yokken burada cepler, koltuk cepleri mevcut. Kafalıklar sert, ayarlanabilir, güzel. Yok, ayarlanamıyor mu? Sadece bu ayarlanıyor. Bayağı ayarlanmıyormuş ya.
Kafalıklar ayarlanmıyor. Evet, ortaya geçtiğiniz zaman ayağınızı mecbur yanlara koymak zorundasınız. O zaman öne geçelim. Evet, bundan sonrasını kediyle devam edeceğiz. Hadi bakalım, geç otur sen yerine. Hadi bakayım. Arabanın ön tarafına geldik. Şunu bir çıkarayım. Şimdi ilk şikayetim koltuk var. Koltuklarda biraz fazla içeri gömülüyorsunuz. Ben bu olayı gerçekten sevmiyorum. Biraz fazla eğimli arkaya doğru. Poponuz çok fazla arkaya yapışıyor. Bel kısmı pek iyi olmayınca biraz kambur oturma pozisyonu yaratıyor bende. Koltuğun içine gömülüyorsunuz biraz. Sanki koltuk bana hükmediyor gibi hissediyorum. Yok yani pek sevmedim. Benim şu Fiat 500'deki oturma pozisyonu nerede bu arabada? Malzeme kalitesinden bahsedeyim. Arkaya nazaran tam aynı hizadaki parçada, malzemede yumuşak, görünümlü bir nebze daha yumuşak bir malzemesi var. Şuraları gördüğünüz gibi biraz daha esnek, yumuşak malzemeden. Şurada sadece sert bir plastik. Yine krom kapı kolları, kapı açma, kapı kapama butonu. Şu aynaya geçiyoruz. Tabii ayna her zamanki gibi Amerikan arabalarının standardı olan büyüteçli aynalar. Isıtma fonksiyonu aynalar ve ayna kontrolünü sağlayan joystick. 4 kapı otomatik cam, arka cam kilitleme. Güzel, derinliği çok güzel. Geniş de bir cep var. Yanındaki cep güzel. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Onun haricinde sol tarafa gelirsek, arabada tabii sis farı olmadığı için çekip açılan sis farı yok. Otomatik modu var. Klasik Volkswagen kontrol grubu. Burada da koltuk ayarlama bölümü var. Valla ne yazık ki diyemeyeceğim. İyi ki diyeceğim. Elle manuel ayarlama. Ben zaten elektronik ayarlamayı sevmiyorum. İlla manuel olmalı. Gördüğünüz gibi arabada Beats ses sistemi var. Beats logosu da burada konuşlandırmış vaziyette. Derinlik ayarlı direksiyon istediğiniz gibi pozisyona geliyor. Tekrardan kilitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde direksiyonu deri, suni deri. Piano Black. Gördüğünüz gibi altı düz bir direksiyon var. Göstergeler bu şekilde. Keşke başka tasarımlar da olsaydı. Sadece 3 ekran. Çok da zevk veren bir dashboard'u yok bana göre. Sağda yakıt depo seviyesi, solda da yağ sıcaklığı var. Kalitesi az olan bir plastik üzerine konulmuş ışıklandırma var. Bari en azından Piano Black yapsaydınız burayı da. En azından bir bütünlük görünürdü. Ekranla o plastik parçalar arasında. Yani analog dashboardlarda bile bütünlük var. Sevdiğim özelliğinden bahsedeyim direkt. Havalandırmaları aşağıda olması. Aşağıda pozisyonlandırılmış. Üstte ekranı, aşağıda ızgaralar. Havalandırma ızgaranın aşağıda olması benim de tercihlerimin arasındaydı. Teşekkürler, güzel olmuş. Havalandırma ızgarasına ne yazık ki bu telefon tutucularından falan koyamıyorsunuz burada. Zaten gerek de yok. Apple CarPlay var. Ya da Android Studio mu deniyor, bilmiyorum, Android mi hangisiydi. Telefonunuzu USB'den bağlamaz çalışıyor kendileri. Yalnız Bluetooth ile çalışmıyor bu özelliği. Sadece kablo ile bağladığınız zaman. O da ön konsoldaki USB ile bağladığınız zaman çalışıyor. Bu vitesin olduğu konsol zaten bir hayli genişlemiş. Diğer modellere göre Tigon'a benziyor gerçekten de. Ama onda sadece bu ızgaralar yukarıdaydı, üstteydi. Bu ekran aşağıdaydı. Ön taraf sürücüye odaklı. Sürücü tarafına bakıyor. Yani şu gördüğünüz kokpit kısmı. Yana bakarsanız ahşap ile metalik malzeme arasında kalmış bir parça var. Sert mi sert? Aslında plastik mi, başka bir malzeme mi, ben de çözemedim. Geri görüş kamerası var. Ama arka sensörler yok bu arabada. Yani sadece kamera var. Dokunmatik ekranı var. Ekranda boyutu fena sayılmayacak bir ekranı var. Tabi biraz daha büyük olabilirdi sanki. Aşağıdaki çerçeveyi büyütebilirlerdi. Şu yandaki bölüm biraz tuhafıma gitti niyeyse. Bir bütünlük sağlamaya çalışmışlar ama oradan biraz tuhaf olmuş. Arabayı da bir çalışalım sizle. Hops. Evet. Lak diye çalıştı. Ekrana bakarsak eğer yine standart Volkswagen menü dizilimi, tuş dizilimi daha doğrusu. Navigasyon yok. Premium paketle geliyor. Ekranın dokunmatiği gayet güzel. Tepkiler de güzel ama tepkiler hızının 1.6 gibi. Yanındaki tuşlar dokunmatik ama neyse ki sağ olsunlar tekerlek koymuşlar.
Bazen yoruyor beni şu dokunmatik tuşlar. Şunu yapın fiziksel ya. Araba sürerken zor oluyor işte, karıştırıyoruz. Kimse daha alışamadı şunlara. Bir de direksiyon üstüne yapıyorlar ya dokunmatik tuşu. Ne kadar gıcık kapıyorum ya. Şimdi premium paketi ile GPS'e geliyor. Yalnız bu arabada GPS yok. Bu arada yanlış söylemeyeyim. Apple CarPlay, Mirror Link ve Android Auto varmış, evet. Dashboard'a gelelim. Güzel irice bir ekranı var burada. 3 tip ekran var. Buradaki tuş ile değişebiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatması var tabii bu arabada. Ambiyans ışın değiştiği zaman bu ekrandaki bölüm de değişiyor. Biraz bu tuşları kullanmak zor geliyor bana. Birazcık karışık. Sadelikten uzak. Arabada tabii neler olduğunu buradan bakabiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleme var. Onun haricinde sesli komut var. Başka ne var? Cruise kontrol var. Medyayı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Onun haricinde başka bir şey yok. Direksiyonun arkasında ne yazık ki vites değiştirme kulakçıkları yok. Arabanın özelliklerine gelecek olursak, dediğim gibi adaptif hız kontrolü var. Çarpışma önleyici uyarı ve frenleme. Şerit takip uyarısı, şeride kendini sokma. Kendi kendine gidiyor. Hatta birazdan deneyeceğiz. Bir şeyle arabayı kandıracağız hatta, evet. Şimdi vites DSG sanabileceğiniz bir vites topuzu var. Yine gördüğünüz gibi el freni var. El frenini indirmek. Burada bir stop kapatma açma butonu var. Arabayı kapatıp tekrar açtığınız zaman bu özellik geri AS haline geliyor. Modlarımız mevcut. Evet, Eco, Normal, Sport ve Custom. Hatta bu modların ne özellikleri var deyip buradan ecihaz'a tıkladığımız zaman ne varmış? Direksiyonu varmış. Drive sistemini ayarlayabiliyormuşuz. ACC yani adaptif cruise kontrolü ayarlayabiliyormuşsunuz. Ve klima ayarı. Evet. Klimaya bakıyoruz. Çift yönlü ayarlanabilir bir kliması var. Burada fiziksel butonların olması. Evet, gayet güzel. Keşke şunlar da olsaydı, değil mi? Çakmaklık görünümlü bir plastik var. Evet. Çakmak görünümlü bir plastik var burada. Burada cüzdanınızı koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Şuradaki bölüm kauçuk yapmaya çalışmışlar da biraz kauçuk gibi değil. Şurada bir USB, normal Type B USB'miz var. Onun haricinde pek bir şey de yok. Klimayı da buradan kapatabiliyorsunuz. Buraya geçelim. Derinliği normal sayılabilecek bir orta konsolumuz var. Burada da bir USB bölümü var. Sadece telefonunuzu şarj etmeye yarıyor yalnız. Herhangi bir şekilde medyayı buradan bağlayamıyorsunuz. Medya için sadece şuradaki USB'yi kullanabiliyorsunuz. Torpidoya geçelim. Evet. Soğutması olmayan bir torpidosu var. Sadece CD bölümü var. Bir de SD kart yuvası varmış. Evet. Çok da derin olmayan, hatta bayağı dar bir torpidosu da var. Evet. Şurada gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatması da oraya kadar mevcut. Bu araba ilk çıktığında ben o zamanlar Kanada'daydım. Kanada'da gördüm bu arabayı. O dedim ki ya ne güzel bu araba. Gerçekten ne güzel yapmışlar. Ama diyordum keşke bu araba Türkiye'de de olsaydı diye. Bildiğiniz bu arabayı takip ediyordum bir uzun süre. Neden bu araba Türkiye'de yok diyecek olursak eğer. Bir duyum var ki, diyorlar ki bu araba Türkiye'ye gelse Passat'ı kime satacaklar? Amerika'da hem Jetta var hem Passat var. İşte birazcık tuhaf. Bir de boyutları birbirlerine o kadar yakın ki, yani hadi belki bir tık lüks istiyorsanız diyeceğim de bu araba da lüks sayılır. Hatta ben bile bazen diyorum ki Passat'a o kadar para vereceğimi bu arabayı alırım, daha iyi. Ve bu Jetta modeli Avrupa pazarında da yok. Şimdi nedenini inanın ben de bilmiyorum. Dediğim gibi duyumlar var. Eğer sizin bir bilginiz varsa bu konuda lütfen aşağı yorumlara yazın. Bari biz de bilgilenelim, değil mi? Bir aydınlatın bizi. Eski jenerasyonuna göre de aralarında yaklaşık 4 santim fark var. Araba yani komple baştan aşağı yenilenmiş gibi görünüyor. İçeride zaten bir devrim yaşanmış. Bir şey değişmemiş zaten. Onu da bilirsiniz. Alman kalitesi. Aslında Volkswagen kalitesi diyelim ona. Konfor, yol tutuş, yalıtım. Yalıtım özellikle arabanın gittiğini anlamıyorsunuz. Hatta bazen motor çalışıyor mu çalışmıyor mu göstergeye bakmak zorunda bile kalabiliyorum bazen. Hey boy. Tabii en önemli şeylerden bir tanesini bahsetmeyi unuttuk. Sunroof'u. Bakalım sunroof'u ne kadar güzel. Otomatik açılan bir sunroof yok. Yani sunroof perdesi yok daha doğrusu. Ama sunroof kontrol tuşu burada. Bu şekilde tam açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Biraz yavaş mı? Yavaş açılıyor. Evet, bu kadar açılıyormuş tam. Uçak kokpiti gibi yapmışlar. Aydınlatmalar. Böyle de arka aydınlatmaları açabiliyorsunuz.
Burada bir SOS info tuşu var. Burada bir gözlük koyma bölümü var. Tamam, kapan. Şuraya bakalım. Hop. Burayı açtık. Güzel. Hop, var. Hatta kenarda geliyormuş. Güzel bir özellik. Güneş geldiği zaman, yani sanki buraya gelmeyecek mi güneş, değil mi? Uzaması lazım buraya biraz da, değil mi? Bakalım neymiş? 31.9 mpg, yani mile per gallon. Bir galonda 31, yaklaşık 32 mil kadar gidebiliyormuş. Motor sesini hiç içeri almıyorsunuz. Yalıtım gerçekten çok iyi ya arabanın. Aynalarda gördüğünüz gibi kör nokta sistemi var. Birazdan arabanın yanından geçiyoruz şimdi. Bakalım, evet, yandı. Şerit takip sistemi var. Bakalım ne kadar işliyor. Elimi direksiyondan çektim. Evet, şerit kendisini sokuyor. Ufak direksiyon hareketleri. Start stop sistemi çalışıyor şu an. Ayağımı frenden çeker çekmez. Hop. Hadi dönelim artık. Hadi, kırmızı dönebiliyoruz. Hadi dönme artık. Heh. Vites tepkilerine gelirsek, hatta şurada ufak bir hızlanma deneyeyim. Bastım gaza. Çok geç düşürüyor. Çok geç. Gerçekten çok geç düşürüyor. 0-100 deneyelim hatta. Hatta sporda da aldık. 1, 2, 3. Evet. Hızlanması da bu şekildeydi gördüğünüz gibi. 100 kilometrede 2000 devir değil, kaç 1800 devirde falan dolanıyor, evet. Daha 8. vites mi? Evet, 8. viteste. 7. viteste bir üstü oluyor. 8. viteste, evet. Yine bir gazlayalım, bakalım hızlanması nasıl olacak. Yine geç oldu bayağı. Evet, araç aslında güzel gidiyor. Araba zevkli ya. Araba güzel hızlanıyor, evet. Yani 0-100 yok ama 100'den sonra güzel hızlanıyor. Güzel gidiyor ya. Sizinle bir şey deneyecektim. Arabayı kandırmayı ne yapıyoruz? Şişemizi sıkıştırdık buraya. Bakalım. Aa, şişe yemedi bunu da. Evet, pet şişeyle kandıramıyoruz ne yazık ki. Pet şişeyle pek kalmadı. Buradaki keskin virajı gayet dönebiliyor, evet. Gördüğünüz gibi sinyali verdim, uyarı verdi. Güzel. Hemen bir şey unutmadan da size göstermek istiyorum. Adaptif Cruise Control, evet. Şu an 50'de mesela hız sabitleyicimiz. Ama 41'i geçmiyor. Öndeki hangi hızla gidiyorsa araba da şu an aynı hızla gidiyor. Aslında takip mesafesini koruyor araba. Niye ötüyor? Ha, yanında kedi olduğu için. İşte lan, emniyet kemerini tak. Evet arkadaşlar, sizinle 2019 model Türkiye'de olmayan Volkswagen Jetta'yı incelemeye çalıştık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hatta araba ile görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaş, ne yanmayan ışıkmış be. Ne yanmayan ışıkmış ya. Ama manzara güzel.